Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün DJI drone'lara 90 bin lira para vermek yerine kendi drone'umuzu yapacağız. Yaptığımız drone DJI drone'lardan daha iyi olacak. FPV tarafında DJI'nin ürettiği Avata 1 ve Avata 2 modellerinin sahip olmadığı akrobasi özelliklerine bu drone'da sahip olacaksınız. Özellikle yeni başlayan arkadaşların elektronik bilgisi, yazılım bilgisi vesaire bunları bilmesine gerek yok. Emin olun hepiniz kendi drone'unuzu rahatlıkla toplayabileceksiniz. Bu videoda sizi fazla teknik bilgiye boğmadan kendi drone'unuzu nasıl toplayacağınızı uygulama olarak göstereceğiz. Videonun içeriğine gelirsek ilk aşamada malzemelerin tanıtımı ve nereden alabileceğiniz, montaj aşamaları, akabinde bilgisayar üzerinden ayarlamaları yapacağız. Sonra dışarıda test uçuşumuzla videoyu sonlandıracağız. Yeni başlayan arkadaşlar lütfen kaygıya düşmeyin, yapabilir miyim diye. İnanın çok basit, tüm püf noktalarını en ince ayrıntısına kadar göstereceğim. Drone'umuza gövde olarak FRC'nin 5 inç fremini kullanıyoruz. Remonta halinde geliyor. Videonun uzamaması adına ben bunu birleştirdim. Kutu içeriğini gösterecek olursam FRC Vapor 5 diye geçiyor. İçinde en ince ayrıntısına kadar her şeyine koymuşlar. TP baskıları, üst bantlar. Yan kapaklarda iki renk seçeneğimiz var. Siyah ve turuncu olmak üzere. Ben turuncuyu takacağım. Batarya bandımız içinde anahtarlık göndermişler. Bir frame'in sahip olması gereken her türlü parça mevcut. Görüntü sistemi olarak DJI'nin O3 Air ünitini kullanacağız. İkinci el olarak aldım bunu. Uçuş kontrol kartımız Mamba F405. Steklerimiz var. Güç kablolarımız. 55 amper ESC'miz. FC'miz F405 MK2. Kullanacağımız DJI O3'ün direkt soket olarak girişi var. Ve bir adet yeni başlayanlar için lehim pedi göndermişler. Burada denemelik lehim atabilirsiniz. Elinizi geliştirebilirsiniz. Motorlarımız Flyer'cinin Sport modeli 2207 1950 kW. Receiver'ımız Radiomaster 2.4 RP1 versiyon 2. Son olarak da pervanemiz T-Motor'un 5 inç 5140. Videonun uzamaması adına hemen montaja geçiyoruz. Üst kapağı söküyorum. Üst kapağımızı söktük. Motorların montajıyla başlıyoruz. Ben çaprazlamasına 2 vida atıyorum. Motorlarımızın montajı bitti. Organizerden geçireceğiz şimdi. Montaj işi bitti. Kablolarını da organizerden geçirdik. Şimdi ESC'mizin montajını gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi içeride ve dışarıda olmak üzere 4'er tane vida yeri var. Bunlar 30'a 30, bunlar 20'ye 20 stek boyudur. ESC'ye ve uçuş kontrol kartına bunlardan kullanmayı unutmayın. En alta birer tane gördüğünüz gibi en alta şu tüm olandan birer tane koyun. ESC'nin üzerine de şöyle birer tane geçirin. Şimdi ESC üzerine güç kablolarını lehimleyeceğiz. Arkadaşlar pastamız Felder, lehimimiz Soldex. Bu iki üründen memnunum. XT60 konnektörümüze gelecek uçları biraz daha açıyoruz. Yeterli. Daha derine nüfuz etmesi için konnektörümüze biraz pasta sürüyoruz. İlk önce artı ve eksi kablolarının geleceği yuvaya biraz lehim sürüyorum. Artı ve eksi kısımlarına dikkat ediyoruz. Artı. Kablomuza da lehim sürdük. Kırmızı artımız olacak şekilde. Artı tarafı lehimledik. Dikkat edin arkadaşlar lehimlerken. Soketi fazla ısıtırsanız şu içindeki pin eğiliyor. Eksi kısmın ucuna da biraz lehim sürüyoruz. Şimdi eksi kısmını lehimleyeceğiz. Eritiyoruz. Ve
Lehimi attıktan sonra hafif içeri iterseniz iyi bir lehim olur. Sıkı olur yani. Tekrardan artı ve eksik kısımlarına dikkat edin. Kırmızı artı zaten görüyorsunuz. Siyah eksi. Lehimleme işimiz bitti. Kapağı da takıyoruz. Evet, kapağımızı da taktık. Şimdi bunu ESC'ye lehimleyeceğiz. ESC üzerine de biraz pasta alıyoruz. Aynı şekilde ESC'mizi de fazla ısıtmamamız gerekiyor. Lehimleriniz parlak olursa bu onun iyi olduğunu gösterir. Olabildiğince parlak olsun. Tekrardan ESC üzerinde artı ve eksi olarak gözüküyor. Kırmızı artımızdı, siyah eksimizdi. Yine kablolarımızın ucuna biraz lehim sürüyoruz. Kırmızı artımızı lehimledik. Şimdi eksi kablomuzu lehimleyeceğiz. Biraz lehim takviyesi yapıyorum. ESC'mizin lehimi bitti. Lehimleriniz parlak olsun. Hazır başlamışken motorlarımızın geleceği bölgelere de lehimlerini yapalım. Evet, bu tarafımız bitti. Diğer tarafa. Şöyle bakabilirsiniz. ESC'mizi fazla ısıtmıyoruz. Bunu defaatle söylüyorum. Çünkü içindeki MOSFET'ler zarar görebilir. Montajımıza devam ediyoruz. ESC'yi yuvasına oturtup şöyle iki parmakla eşit bir şekilde bastırdığınızda yerine oturacaktır. Alttaki koyduğumuz plastiklerden dolayı hava sirkülasyonu daha iyi oluyor. Yani yerden biraz yüksek oluyor. Uçuş esnasında hava sirkülasyonu daha iyi olacağı için ESC'miz ısınmayacak. Yani şart değil bunu koymanız ama alttakini koyarsanız daha iyi olur. Şimdi kablolarımızın ölçümünü yapıp ona göre keseceğiz. Şöyle geldiğini varsayarsak şuradan kesiyoruz. Şöyle çeviriyoruz. Buradan kesiyoruz. Kablolarımızın ucunu kestik. Şimdi lehimlemesini yapacağız. Bir cımbız yardımıyla tutup lehimleyebilirsiniz. Kabloları lehimlerken bunun bir sırası yok. İstediğiniz gibi lehimleyebilirsiniz. Motor yönlerini Betaflight üzerinden değiştirebiliyoruz. Motorlarımızı da lehimledik. Kısa devre olmadığına emin olun. Bacakların birbirine değmemesi lazım. Şimdi uçuş kontrol kartını monte edeceğiz. Aynı şekilde bunlara da petlerini takıyoruz. Şu bütünlerden, yani ortası aralık olmayanlardan buraya da takıyorum. Sonra uçuş kontrol kartımızın şurasında bir ok var. Bu ok ön tarafa gelmesi lazım. Yani drone'un önüne gelmesi lazım. Bu şekilde buraya gelecek. Bu şekilde şöyle iki taraftan eşit bir şekilde bastırıyoruz. Uçuş kontrol kartını yerine oturttuktan sonra isterseniz frame ile birlikte gelen şunları kullanabilirsiniz. İsterseniz de uçuş kontrol kartıyla beraber gelen plastik olanları kullanabilirsiniz. Somunları yerine taktıktan sonra eşit bir şekilde sıkmanız gerekiyor. Tamamen düz olacak şekilde yavaş yavaş sıkıyorum. Yeterli. Hepsinin uçları eşit olması gerekiyor. Uçuş kontrol kartının dengede olması için. İdareten bir batarya aldım. Kendi yaptığım bataryalardan bir tane. Bununla bir güç vereceğiz. Bakalım, İnşallah bir sıkıntı yoktur. ESC'de bir sıkıntı yok. Uçuş kontrol kartının soketini takalım o zaman. Adım adım gitmekte fayda var. Kısa devre vesaire varsa yanmasın. ESC'mizde sıkıntı yoksa soketi takabilirsiniz. Yanlış takma ihtimaliniz yok. Girmeyecektir zaten. Onun için zorlamadan yavaş yavaş iterseniz eğer doğruysa girecektir. Soketimizin bağlantısını gerçekleştirdik. Şimdi tekrardan güç veriyoruz. Uçuş kontrol kartımıza da güç gelecek mi bakalım. Bismillah. Arkadaşlar, uçuş kontrol kartımızda bir sıkıntı çıktı.
Üzerinde bulunan STM32 işlemcisi olması gerekenden fazla ısınıyor. Bu sebepten dolayı bunu kullanmayacağız. Halihazırda elimde bulunan F722 var. Mamba'nın yine. Diğer bir drone'undan söktüm. Bunu kullanacağım. F722 F405'lere göre daha kapsamlı, daha güçlü bir uçuş kontrol kartı. Hemen montajını gerçekleştirelim bunun da. Soketlerde tırnak olduğu için ters takma ihtimaliniz yok. Hafif bastırdım ve yerine takıyoruz. Somunlarımızı taktık. Şimdi tekrardan güç veriyoruz. Bismillah diyoruz. Sorunu anlamışsınızdır muhtemelen. Bu uçuş kontrol kartını taktığımızda bu sesi duymamıştık. Uçuş kontrol kartının sağlıklı olduğunu anlamamız için şu sesi duymamız gerekiyor. Şu ses. İlk güç verdiğimizde bu ses çıkmadı bundan. Şu işlemci üzerine parmağımı koyduğumda saniyeler içinde elimi yakacak derecede ısındığını fark ettim. Montaj işlemlerine devam ediyoruz. Sırada receiver'ımız var. Receiver'ımızın petlerine biraz pasta sürüyoruz. Arkadaşlar ben yaptığım drone'larda kırmızı 5 volt, siyah GND, beyaz TX, yeşil RX olarak ayarlıyorum. Siz de kendinize göre bir ayarlama yapın. Tekrar bakma ihtiyacı duymazsınız. Havyamızın sıcaklığı 500 derece. Şu şekilde lehimledik. Bunun eksiğiyle başlıyoruz. 5 volt. TX. Son olarak da RX'imiz kaldı. Şöyle bakabilirsiniz. Makaronla bir sabitleyelim. Ondan sonra drone'umuza lehimleyeceğiz. F722 kartının şeması elimde mevcut değil şu anda. Size şu şekilde göstereceğim. Marka modelini yazarsanız şeması çıkacaktır karşınıza. Bu şema da bize şunun için lazım. Petlerin üzerinde GND, 5 volt, TX, RX vesaire yazmıyor. F405'lerde yazıyor, görebilirsiniz. GND, 5 volt, RX, TX ama bunda yazmıyor. Bunda yazmadığı için şemaya bakmamız gerekiyor. Bize gerekenler şu anda 5 volt, GND, RX, TX. Şuraya lehimleyebiliriz. 5 voltumuz şu oluyor. Şu GND'miz oluyor. Şu TX'imiz. Bu da RX'imiz oluyor. Görebiliyorsunuz inşallah. İlk başta neyimiz vardı? 5 volt. Kırmızı olan. İkinci sırada GND'miz yani eksimiz vardı. Üçüncü sırada TX'imiz. Burada yapmamız gereken TX ile RX'i çapraz bağlantı yapmak. Yani burada RX'imiz neymiş? Yeşil kablo. Yeşil kabloyu burada RX'e bağladığımızı burada TX'e bağlayacağız. En son bir tane kablomuz kaldı. Bu da RX'imiz. Receiver üzerinde TX'e bağlı. Burada RX portuna bağlayacağız. Şu an alıcımızı lehimledik. Güç vereceğiz. Bismillah. Şu anda alıcımıza güç geldi. Alıcımızı da lehimledik. Geriye sadece O3 bağlantımız kalıyor. Mamba F405'in içinden çıkan kabloyu girişe takacağız. Yine soketli. Hafif şekilde bastırdığınızda girecektir. Şimdi burada da yapmanız gereken bir işlem var. DJI'nin kumandasını kullanmayacaksanız şu iki kabloyu kesmeniz gerekiyor. Bu iki kabloyu kesiyoruz. Şuradan da kesiyoruz. Tekrardan uçuş kontrol kartımızın üzerinde soketimiz mevcut. Tırnaklara baktığınızda hafifçe ittirin. Oturacaktır yerine. VTX'imizin montajı da gerçekleşti. Yerine sabitlemeden önce ona da tekrardan güç veriyoruz. Şu anda VTX'imizin üzerine güç geldi. Her şeyimiz olması gerektiği gibi. Bu aradan şöyle geçirip antenimizi de yerine takalım. Arkadaşlar bu videoyu çektiğim tarih itibariyle DJI O3'ün sıfırı çok nadir. Yok denecek kadar az. Piyasada bulunanlar da ikinci el 7.000 TL ile 10.000 TL arasında bulabilirsiniz. Eğer sıfırını bulursanız da sıfırı da 11.000 TL. Maalesef sıfırı ile ikinci el arasında bir fark yok. Antenimizin montajını gerçekleştirdik. Arkadaşlar malumunuz ülke genelindeki yoğun yağışlardan dolayı birkaç gündür elektrik kesintisi yaşıyoruz. Bu sebepten dolayı çekimi yarıda bırakmak zorunda kaldım. Bu aşamaya kadar birlikte montajını
yapmıştık. Bu arada sipariş verdiğim kesim matı elime ulaştı. Bundan sonraki projelere bunun üzerinde devam edeceğiz. Lehim ve montaj işimiz tamamen bitti. Şimdi drone'umuzu bilgisayara bağlayıp Betaflight'tan ayarlamalarını yapacağız. Yaptığım işlemleri bilgisayar üzerinden görebileceksiniz. Betaflight uygulamamızı açıyoruz. Drone ile bilgisayar arasındaki bağlantıyı kuruyoruz. Evet, bilgisayarımız gördü. Connect tıklayarak bağlanıyoruz. Şu an sensörlerimize baktığımızda doğru bir şekilde çalışıyor. Port kısmına tıklıyoruz. Burada ilk yapmamız gereken receiver'ımızı aktif etmek. Receiver'ımızı 5 numaralı porta bağlamıştık. UART 5'e yani. UART 5'e serial olarak açıyoruz. Kaydedip tekrardan giriyoruz. Tekrardan port sekmesine geliyoruz. İkinci olarak yapmamız gereken görüntü sistemini yani DJI-O3'ümüzün bulunduğu portu aktif etmek. 3 numaralı porta gelip bu kısımdan VTX MSP Display portu seçiyoruz. Tekrardan kaydediyoruz. Ve tekrar giriş yapıyoruz. Şu anda port kısmına gelip tekrardan baktığımızda her şeyi aktif ettik. Burada kısaca anlatmak gerekirse eğer GPS'imiz olsaydı ya da farklı bir sensörümüz olsaydı hangi numaralı porta bağladıysak onu açmamız gerekirdi. Misal 6 numaralı porta GPS'imiz bağlı olsaydı buradan 6 numaralı porttan GPS'i açmamız gerekirdi. Port kısmında işimiz bitti. Kumandamız ile drone'umuz arasındaki bağlantıyı kuracağız. Kumandamızı açıyoruz. Bu drone'u bir arkadaşımıza topluyoruz. Bu arada Numan'a da bir selam çakalım buradan. Kumandamızdan sistem kısmına gelip Express LRS'ye tıklıyoruz. Aşağı doğru indirdiğimizde Wi-Fi, Enabled Wi-Fi diyor. Wi-Fi'mizi açtık. Sonra bilgisayar üzerinden Express LRS TX kısmına tıklayıp bu sayfa geldikten sonra WinPers diye bir kısım var. Yani şifre atamamız lazım. Kumanda ile drone arasındaki iletişim şifresi. Buraya istediğiniz herhangi bir şey yazabilirsiniz. Ben drone sahibinin ismini yazıyorum. Yazdıktan sonra kaydetmeniz gerekiyor. Kaydediyorsunuz. Kapatmanız gerekiyor. Açtık. Şimdi aynı işlemi drone'a yapmamız lazım. Drone ile bilgisayar arasındaki bağlantıyı kuruyoruz. Kumandanın da şarjı bitiyor. Hemen drone'a güç verelim. VTX üzerindeki şu ışığın tek tek yanıyor. Hızlı hızlı yanıp sönmesi gerekiyor. Yaklaşık 1 dakika sonra hızlı hızlı yanıp sönmeye başlayacak. Bu da Wi-Fi'nin açıldığı anlamına gelir. Işığımız hızlı hızlı yanıp sönmeye başladı. Wi-Fi'mizin aktif olduğunu görüyoruz. Tekrardan otomatik bağlanla bağlanıyoruz. Yazdığımız şifrenin aynısını yazmamız gerekiyor. Tekrardan yazdık. Kaydediyoruz. Gücü kesmemiz gerekiyor. WinPers şifrelerimiz aynı olduğu için drone'a güç verdiğim anda bağlantının sağlanması gerekiyor. Bekliyoruz. Kumanda ile drone'umuz arasındaki bağlantıyı gerçekleştirdik. Şimdi tuş ataması yapacağız ve motorlarımızın yönlerini ayarlayacağız. İlk etapta receiver kısmına gelip turtle'ımız doğru, roll'ümüz doğru, pitch'imiz doğru, yavımız da doğru. Her şey doğru. Bu aşamadan sonra model kısmına gelip arm tuşu atmamız gerekiyor. Add range diyerek yeni tuş atıyoruz. Burası otomatikte kalıyor ve atamak istediğiniz tuşa basmanız gerekiyor. Biz şunu atacağız. Gördüğünüz gibi aktif oldu ve burası AUX 1 kaldı. Arm tuşumuz bu olacak. Kaydediyorsunuz. Engine mode atacağız. Add range diyerek tekrardan atıyoruz. Otomatik kısmında kalıyor. Engine tuşu da bunu atacağız. Bastığınızda AUX 4 olarak otomatik olarak değişti. Kaydediyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi arm, disarm, engine, acro. Yani bildiğiniz gibi engine modu eğer bir atama yoksa otomatikman acro'ya geçiyor. Şu anda bakmamız gereken motorlar var. Motor sekmesine gelip I understand diyerek tiki açmanız lazım. Ben bu aşamada klavyenin tuşuyla az güç veriyorum. Evet, şu anda motorlarımız dönüyor. Hemen yönlerine bakalım. 1 numaralı motordan başlayacak olursak saat yönünde dönmesi lazım. Saat yönünde dönüyor. 2 numaralı motor saat yönü tersi dönmesi lazım. Evet, saat yönünün tersinde dönüyor. 3 numaralı motor saat yönü tersinde dönmesi lazım. Saat yönü tersi dönüyor. 4 numaralı motor saat yönü dönmesi gerekiyor ve dönüyor. Motorlarımızda bir terslik yok. Betaflight ile alakalı uzun bir video çektim. Ekranın sağ üst köşesinden ulaşabilirsiniz. OSD ekranına geliyoruz. OSD ekranında olmasını istediğiniz şeyleri koyuyoruz. Hemen ben kısaca seçiyorum buradan. Uzun videoda bunları da bulabilirsiniz. Aynı gösterdiğim şeyleri tekrar gösterip videoyu uzatmak istemiyorum. Şu aşamada bunlar yeterli. Hızlıca seçimi yapıp kaydediyoruz. Disconnect diyoruz ve bağlantımızı koparıyoruz. Bataryamızı tekrardan söküp takıyoruz.
Şu anda drone'umuzun arm olup olmadığına bakacağız. Evet, drone'umuz arm oluyor. Betaflight ile alakalı işimiz kalmadı. Hızlıca geri kalan montajı gerçekleştiriyoruz. Drone'umuzun montajı bitti. Pervanelerini taktım. TPO'larını yerine yerleştirdim. Yan kapaklarının montajını gerçekleştirdim. Şu anda drone'umuz uçmaya hazır. Aslında bu videoyu dışarıda bir uçuş testiyle bitirmek isterdim ama yetiştiremedim. Onun yerine şu anda drone'u monte ettiğim yerde kısa bir uçuşum olacak. Uçuşa geçmeden önce arkadaşlar, bildiğiniz üzere birçok arkadaşımız ulaşıyor bana. Drone'larındaki herhangi bir arıza ya da drone toplama esnasında yaşadıkları sıkıntılar için. Bildiğiniz gibi drone toplamak da dahil olmak üzere ücret almıyorum. Yani bu işi ücretli olarak yapmıyorum. Ama sizden ricam abone olmayanların abone olması, abone olanların videoyu beğenip bir yorum atması benim için çok önemli. En azından yaptığımız işin bir karşılığı olduğunu anlıyoruz. Sizi bekletmemek adına hemen uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlar, yapacağımız iş biraz tehlikeli. Bunu siz yapmayın evde kesinlikle. Yani bu kadar kısa bir mesafede, dar alanda uçuş yapmaya çalışmayın. Video burada sonlanıyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. En yakın zamanda dışarıda da bir uçuş videomuz gelecek. Bu arada ayın bugün 27'si. Yani Kurban Bayramı'na girmiş bulunuyoruz. Hepinizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Nice güzel bayramlara.